Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorumlu. Bu videonun konusu detoks. Ama işte onu bunu içeyim, şunun suyunu içeyim gibi bir detokstan bahsetmeyeceğim. Vücut kendi nasıl temizleniyor, kendi artıklarını nasıl temizliyor onu anlatacağım. Bunun için de hani makro ve mikro detoks diye anlatacağım size. Şimdi bu lafı çok seviyorsunuz. Yani detoks lafı, detoks suyu, detoks en sevdiğiniz şey. Ama bu zaten 7/24 ve 365 gün ve her saniye vücudun yaptığı bir şey. Ben şu anda 1000 tane detoks işlemi yaptırıyorum vücuduma. Yani normali zaten bu. O yüzden önce normalinin nasıl olduğunu ve nasıl sağa sola hata yapabildiğini öğrenelim ki ona göre hareket edelim. Yani 3 gün 3 tane sebze suyu içtim, detoks yaptım diye bir şey yok. Onun için yani toksin atma diyelim. O toksin dışarıdan gelen bizim istemediğimiz, gerçekten bir fişe dokunduğunda aldığın BPA toksini de olur. Bu işte nar doğal olsa bile işte bunu yediğimde bunun lifi de aslında toksin değilse bile bir atılma yoluna gidecek. Veya sırf nefes aldım diye mis gibi oksijeni çektim diye verdiğim karbondioksit de toksin. Yani en güzel dağda aldığım en güzel oksijeni gene ben toksin şekline çevirip kullandıktan sonra karbondioksit olarak atıyorum, değil mi? Onu orada içimde tutmuyorum. Demek ki sürekli zaten bir metabolik artıklar dünyası var. Peki, şimdi detoks organları deyince de gene böyle bir heveslenip sırf karaciğer demeyelim. Her şey detoks organı. Cildim detoks organı. Eğer yeterince içeride işler iyi değilse gözeneklerim büyür, oradan atmaya çalışır vücudum. Eğer yeterince su içmemişsem ve terlemem azsa her terde çok daha yoğun attığı için ağır bir koku duyarım. Demek ki su içmek, terlemek için biraz egzersiz yapmak zaten detoksun bir yolu. Dediğim gibi almak istediğimiz oksijen, vermek istediğimiz karbondioksit, her ağız nefes alışta, her nefesimi tutuşta karbondioksitim içeride kalıyor ve oksijenim içeri az giriyor. Demek ki akciğer üstünden de bir toksin biriktiriyorum. Halbuki iyi nefes almak ve vermek de demek ki bir detoks olmuş oluyor. Onun dışında böbrekler, biz o kadar suyu temizlik için içiyoruz, değil mi? O su ne yapıyor içeride? Daha sonra anlatacağım bir sürü özellikle de kimyasal toksinlerin zararlı, yani gerçekten toksin olan toksinlerin atılabilmesi aşamasında böbrek ve karaciğer bize çok yarıyor. O idrarın içine gidiyor o toksinler ve dışkının içerisine anlatacağım. Böbrek tabii ki bir atma organı, değil mi? İdrarın içerisinde bizim vücudumuzda işlenmiş olan bütün ürünlerin işte veya işte atacağımız her şeyin bir çöpü var yani. İdrara gitmenin sebebi o. Gitmemek mümkün mü? Mümkün değil. Su içmemek mümkün mü? Mümkün değil. Demek ki o da bir yöntem. Yani aklımıza ben az su içiyorum ve idrarımın da rengi koyu dediğinde de gene toksinlerle dolusun, detoksa oradan başlaman lazım diye ben cümle kurabilirim. Bağırsaklar aynı şekilde. Bağırsakların kabuz olması, en iyisini bile atamamak demek. Brokoli yiyince de bağırsağından bir şey atman gerekiyor ve sen kabızsan onu atamıyorsun. Demek ki önce makro odaklanacağız. Yeterince terliyor muyuz? Yeterince su içiyor muyuz? Her gün düzgün dışkılamanımız var mı? İdrarımızın rengi açık ve böbreklerimiz iyi çalışıyor mu? İyi nefes alıyor muyuz? Şimdi bunlar hani makro detoks gibi gözüküyor. Ama bu makroya ben hemen uykuyu da eklerim. Çünkü ben uyumazsam beynimin lenfleri temizlenmiyor. Kafanın içindeki lenfler ancak yatar pozisyonda ve uyku halindeyken o lenf kapakları açılıyor, öyle anlayın. Ve beynin içindeki glimfatik sistem denen beynin lenfi dışarı atılıyor. Lenf nedir? Toksin attığımız yöntemlerimizden biri. Lenf drenaj masajı vardır, bilirsiniz falan filan. Biz bunları yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Lenflerin kendi kasları olmadığı için, büzüşüp açılamadıkları için bizim kaslarımız ona yardım ediyor. Demek ki hareket ediyor olduğum halde, o hareket ettiğimde ve biraz egzersiz yaptığımda lenflerime ben masaj yapmış oluyorum. Bütün gün oturduğumda hani ayaklar şişer, ödem olur, lenf drenaj masajı. Niye? Çünkü bacağın kaslarının oradaki lenfi ya da bütün vücudun hareket ettirmesi, lenf nodlarına götürmesi ve atması lazım. Bunları kabaca böyle anlamak kolay. Demek ki detoks dediğimizde kimse 2 tane juice içtim diye sevinmeyecek. Çünkü bağırsağı kabızsa ya da işte normal suyu az içiyorsa ya da uyumuyorsa veya yüzeyel nefes alıyorsa ya da burnu tıkalıysa, deviyasyonu varsa, yani detoks dünyası bunlarken öyle şeye takılmayacak. Peki bu bizim makro kısmımızdı. Yani biz bu işi temelde yapabiliyor muyuz diye oraya baktık.
Bir de bunun mikro kısmı var. Mikro kısmında birazcık karaciğere sırtımızı dayıyoruz. Zaten karaciğer işte detoks organı falan filan, onu biliyorsunuz. Vücuda giren her şeyi neredeyse o bir elemek durumunda ve bir sürü toksini detoksifiye etmek, toksinsizleştirmek onun işi. Az önce o idrarda bahsettiğim gibi, idrar biliyorsunuz sıvı, işte dışkıda sıvı ve katı falan filan. Ama siz hiç gördünüz mü mesela idrarın üstünde yağ tabakası yüzüyor gibi ya da dışkıda? Genelde öyle olmaz. Halbuki bizim vücudumuzda bir sürü toksin yağda erirler. Toksinlerin çok büyük bir kısmı lipofilik, yani yağ sever, yağda durabilirdir. Suda durabilir değildir. Suda erimezler. O yüzden de vücut eğer biz fazladan toksin alıyorsak, işte çevresel toksinler, kimyasallar, zirai toksinler vesaire, bunlar vücutta temizlenemediyse genelde yağ hücrelerinin içine, yağ dokusuna konur. O zaman da buradan hızlı zayıflarsam, yağlarım azalırken toksinlerim de ortada çıkacağı için, demek ki bana kilo vermeye çalışıyorsan bol su iç, bol sebze ye diyenler haklı durumunu çıkarmanız lazım. Döndük başa. Yağda bekliyordu toksinler dedik. Bu bilgi burada duruyor. Karaciğer ne yapsın? Onları dediğim gibi idrarın üstünde böbrekle atıp yüzdüremediğine göre, dışkının üstünde dışkıyla atıp yüzdüremediğine göre yağda eriyenleri suda eriyene çevirmesi lazım. Karaciğerin makro işlerinden biri toksinleri alır. Bu hormonlar da olur. Çünkü hormonlar da normalde yağda erir. Vücudun artık hormonları, toksinleri, hormonları, işte ilaç artıklarını ne varsa alır. Onların yağda erir halinden suda erir hale getirir. Ondan sonra da atar safraya, işte böbrek vesaire, biz onlardan kurtuluruz. Kurtulabiliyorsak o da ayrı bir konu. Fakat bu yağda eriyeni suda eriyene çevirme faz 1 ve faz 2 detoks aşamaları diye. Buraya kadar sorun yokmuş gibi gözükebilir. Fakat şu birinci aşamadan 2'ye geçerken bu toksinler arada bir yerde biraz bekleşirler. Biz ona intermediate, ara dönem diyoruz. O ara dönemde bu toksinler hem tam suda erir olmadığı için hem de işte orijinal hallerinden biraz daha ayrıştırılmış olduğu için aslında normal olduklarından daha zehirli, daha toksiktirler. Yani karaciğerin faz 1 ve faz 2 arasındaki orta döneme getirilmiş toksinler bizim için ve karaciğer için ve bütün vücut için en toksin oldukları haldir. Bizim iş orada ona yardım etmek. Bu ara fazda karaciğerin hızlıca 1'den 2'ye geçmesi ve 1'i ve 2'yi iyi yapması ve arada çok bekletmemesi için bize söylenen brokoliler, karnabaharlar, glutatyon içeren yiyecekler, belki işte vitamin C içeren yiyecekler, bütün yeşil sebzeler, sarımsaklar, işte Brüksel lahanası, aklınıza gelen bütün bu sebze, meyve vesaire konusundaki destekler aslında bu iki fazın arasındakileri yakalamak içindir. Mesela antioksidan lafının karşılığı en çok burasıdır. Çünkü onlar en okside edici toksin durumundadırlar ara dönemdeyken. Dolayısıyla biri yapacak, bire destek edebileceklerimiz de var. Mesela B vitaminleri de biri destekler vesaire. Ama bizim bilmemiz gereken 1 ile 2 arasında aralık varsa bizim oraya antioksidan sebze ve meyveleri yükleyerek ona destek vermemizdir. 1 ve 2 arasındaki aralık olduğunu da anlamanın, yani onun kokusunu almanın belki en böyle ufaktan ipucu verecek yolu alkolü, çayı veya kahveyi, ki yeşil çay bile olabilir, ne hızla vücuttan attığımızdır. Eğer biz öğleden sonra içtiğimiz bir kahveden gece hala uyuyamıyorsak, o kadar saat boyunca karaciğer onu kandan temizleyemedi demektir. Ama uykudan önce kahvemi içip yatarım diyen kişilerin bir tık daha hızlı olabilir bu sistemi. Uykudan önce kahve içmek marifet değil. Geç öğleden sonra içmek de marifet değil. Biliyorsunuz sabah olsun istiyoruz. Sabah ve öğlen kahve, çay, yeşil çay gibi uyarıcıları o saatlerde istiyoruz. Konumuz onlar değil. Aynı örneği alkolle de verebiliriz. Kimisi içer, o masada hafif çakır keyiftir, hiçbir zaman sarhoş olmaz. Veya mesela benim gibi 2 kadehte hemen belki kusmak bile isteyebilir. Hemen zihni dağılır. Yani benim vücudum da atamayanlardan. Ben de geç saatte içerisinde uyarıcı olan, yani ben saat 1'den sonra çay bile içtiğimde atmakta zorlanıyorum.
Bunu biraz değiştirdim aldığım işte takviyelerle ve enjeksiyonlarımla, ama yapı olarak ben de zayıfım, bu fazlar arasında geçişte yavaşım yani. Okey, buradan ne anladık? Bunu duyanlar ve böyle olanlar varsa bu antioksidan beslenme, sebze meyve, işte morlardı, kırmızılardı vesaire, çiğleri bol bol ye falan, o dünyaya daha fazla girmek durumundalar ki kendilerini desteklesinler bu iki faz arasında. Yani kahve burada bize ufak bir ipucu olabiliyor bu durum için. O öyle. Şimdi karaciğer yağdaydı. Ara faza geldi. Biz ara fazı kendimize göre destekledik. İkinci faza geldi. Suda erir hale geldi. Nereye gidecek onlar? Safranın içine, oradan da bağırsağa. Safrada çamur varsa, safrada taş varsa, safrada polip varsa, karaciğerdeki toksinler safranın paketiyle beraber bağırsağa atılıyor ya. Demek ki orada atılımda bir yavaşlık olabilir. Demek ki safra ile ilgili sorunları olanlar da, ya ben toksin atarken zorlanıyorum, daha çok antioksidanlı beslenmeli, daha az toksinli, daha az işlenmiş beslenmeliyim diye bir yerlere yazabilirler. Hadi safra bağırsağı onları bıraktı. Peki bağırsakta beklerse ve oradaki pasaj, yani dışkılama günlük olmuyorsa, bekleşenler geri emilecek. Çünkü safra asitleri sindirim için oraya gelir, ama safra ile beraber vücudun yemekten aldığı yağları da biz paketler içeri emeriz. Yani normalde sağlıklı yağlar yedik falan filan, safra onları içeri emer. O emme anında işte tekrar o bağırsağın içerisinde bizim kurtulmaya çalıştığımız artık toksinleri de tekrar karaciğere götürür. Siz bir kötü şey yemişken bağırsağınız çalışmadığı için 1,5 kötü şey yemiş gibi olursunuz. Yani sürekli o detoksifikasyon işine sürekli yük bırakırsınız. Dolayısıyla mesela siroz olduğunda, eğer karaciğer çalışmıyorsa, siroz onun o durumu. Yani karaciğer bitmiş, siroz olmuş. Ne derler? Asla siroz olmaz. Değil mi? İşte ağır hayvansal gıda yeme, bağırsağında beklemesin. Bunun demesinin sebebi ne? Yani bağırsak burada, siroz burada. Demek ki geriye doğru bir kaçış olduğu için onu engellemeye çalışmak adına söylüyorlar. Biz siroz olmadan da karaciğerimize bu şekilde yardım edebiliriz. O zaman mikro detoks dediğimizde her türlü antioksidanları, işte dediğim gibi aklımıza gelebilecek, işte sarımsağından brokolisine, işte pancarına vesaire, yani hani aklıma gelmiyor sayın, siz bütün o bitki ve sebze meyve dünyasını sayın. Onların hepsi oraya yardımcı. Özellikle ara denimi korumak için. Baharatlar aynı şekilde. Onlar da bitki. Kabız olmamak oraya yardımcı. Demek ki biz bu taraftan lifli beslendiğimizde veya hani Psyllium fiber gibi bir lif preparatı aldığımızda bağırsağı süpürürken aslında karaciğeri de süpürmüş oluyoruz, değil mi? Aynı şekilde karaciğerden atılanlar ve bütün sistemdekiler, böbrek de aynı şeyleri yaptığı için her bardak suyu içtiğimde ben zaten detoks sistemine ham madde göndermiş oluyorum gibi. O yüzden detoksu şöyle bağlayalım. İyi nefes, oksijeni alıp karbondioksit bol vermek olduğu için toksin atmaktır karbondioksit. Gözenekleri açık, belki kuru fırçalanmış bir cilt ve egzersizle terleme sağladığımızda yine biz toksin atıyoruzdur. Her gün dışkılamak toksin atmaktır. Bol bol su içip idrara çıkıyor olmak toksin atmaktır. Karaciğere yardım edebilmek için adı geçen, yani sadece enginar eşittir karaciğer değil, bütün doğala yakın işlenmemiş sebze ve meyveler oraya yardım ediyor zaten. O zaman o da toksin atmaktır. Tabii ki mümkün olduğu kadar kimyasal kullanmamak, onlardan kaçınmak falan gerekir, ama o da bir obsesyona kadar uzuyor. Çünkü onun sonu yok. O zaman hani bir ruj bile süremiyoruz'a geliyor ya, saçımızı boyatamıyoruz'a. Onları takılana kadar bu durumlara takılmak bence çok daha işimize gelir. Yani biz aslında makro detoksumuzu kovalayacağız. Makroya yardım edeceğiz. Mikroya yardım da zaten o sağlıklı dediğimiz besinleri yiyerek oluyor. Onun dışında dediğim gibi dönemsel, ben işte detoks yaptım, şunu içtim, bunu yedim. Yani evet, devede kulak bir şey yapar, ama unutmayın, siz 3 günlük detoks yaptığınızda vücudunuz da o sırada detoks yapıyor değil. Siz 7, 24, 365 gün detoks yaptırıyorsunuz vücudunuza. O yüzden ne kadar az toksin koyar ve ne kadar majör atma yollarında ona yardım ederseniz zaman içerisinde daha az toksinle baş eden hücreleriniz, karaciğeriniz ve o toksinsizliğin yarattığı işte iyi bir görünüşünüz olur yani. Detoks dediğimiz zaman aklımıza
bunların gelmesini ben tercih ederim. O yüzden uzunca bir şekilde bu konuyu anlatmak istedim.